Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu yeleğin yapımını anlatmaya çalışacağım. Zaman içerisinde elimde bir hayli koyu renk ip birikmiş. Bunu videoda anlatmak biraz zor oluyor, anlaşılmıyor çünkü koyu renk olduğu için. Bu yüzden hep ötelemişim koyu renkleri. Artık yavaş yavaş değerlendirmek istiyorum. Çünkü bu koyu renklerin çoğu kış için olan ipler. Bu da %20 yün karışık bir ip. Kar topunun bir ipi. Piyasada mevcut. 3,5 numarayla örüyorum. 3,5-4 numara kullanabilirsiniz. Tabii biraz da elinize bağlı. Çok sıkıysa eliniz yarım numara, 1 numara, hatta daha büyük tığ kullanabilirsiniz. Elinize göre değerlendirin. Motifi önce bir örün. Bakalım nasıl duruyor. İp biraz kendi halinde bırakmak gerekiyor ipi. Çok sıkmayın. Çok aşırı da bol bırakmayın. O da güzel olmuyor. Nasıl hoşunuza gidiyorsa motifin duruşu, o tığı kullanın bence, deneyerek. Ölçülerde de öyle. Tığ numarasında da öyle. Hep deneyerek, elinizi öğrenerek ilerleyin örgüde. Şimdi motifi örerek başlayalım. Şöyle bir sihirli halka içerisine 2-3 zincir. Bu bizim ilk trabzanımız oluyor. Bu zincirli trabzanla birlikte tamamı 16 trabzan örüyoruz bu sihirli halkanın içerisine. ...16 trabzandan sonra şu zincirle çektiğimiz trabzanı üzerine bağlıyorum sırayı. İpi çekerek buradan küçültebiliriz halkayı da. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yanına 3 zincir trabzan için, 2 zincir de aradaki mesafe için. 2 zincir. Her trabzanın üzerine ikili trabzan. 2 zincir, 1 trabzan örerek sırayı tamamlıyoruz. 2 zincir. Şurada 5 zincir çekmiştik. Üçüncüsüne bağlıyorum. Boşluğa geliyorum. İlmek kaydırarak. 1, 2, 3 zincir. Boşluğun içerisine 3 trabzan. Araya 1 zincir. Diğer boşluğa 3 trabzan. Bir zincir, 3 trabzan. Aradaki bir zincir ve başladığım noktaya sırayı bağlıyorum. Şimdi ikinci trabzana gene ilmek yürütüyorum. Sonra bir zincir çekip araya bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Şu bir zincirlik aralara gene bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 köşedeyiz. Gene aralara batarak 1, 2, 3 bir zincirlik aralara batarak devam ediyorum. 2 oldu. Şimdi üçüncü. 3 zincir ve sık iğne. Şu ara. Şimdi köşeye geliyoruz gene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 2 köşe ördük.
1 2 3 1 2 3. Şimdi diğer köşe ve sırayı bu şekilde tamamlıyorum. 2 köşe arasında 3 boşluk örüyorduk. Birinci boşluk, 3 zincir, şu ikinci boşluk başladığım nokta, yani ilmek kaydırarak en son buraya gelmiştik ve buradaki sık iğne ile sıra başlamıştı. O sık iğnenin üzerine sırayı bağlıyorum. Şimdi son sırayı hem köşeyi dolgunlaştıran, ortaya çıkaran ve son motifinde son sırasını örüyoruz. Gene boşluğa geliyorum, ilmek kaydırarak 3 zincir, 3 trabzan örüyoruz. Şimdi köşedeyiz. 5 trabzan örüyoruz. 2 3 4 5, 2 zincir, tekrar 5 trabzan, 3 4 ve 5. Şurası. Arada hiç zincir çekmiyoruz. Düz örüyoruz. Boşluk bırakmadan. Üç trabzan. Diğer boşluğa geçiyoruz. 3 trabzan. Diğer boşluğa gene 3 trabzan. Şimdi köşedeyiz. Gene 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan. Gene aynı örgüyü tekrar ederek sırayı bitiriyoruz ve motifi de bitiriyoruz. Yalnız motifi bitirmeden nasıl eklediğimi de göstereyim. Köşede 1 2 3 4 5 köşenin yarısını örüyorum. Sonra köşenin tam boşluğuna ipi alıyorum. Bir zincir çekiyorum ve diğer 5 trabzanı örüyorum. Sonra şu aralara batabilirsiniz birleştirirken, şuralara, ama ben hep son trabzanın üzerine batarak birleştirdim yeleği. Daha ince oldu birleşim yeri. Şu araya batınca biraz daha kalın durabiliyor, ama gene kullanabilirsiniz, buraya da batabilirsiniz. Ben hep son trabzanların üzerlerine batarak birleştirdim. 3 trabzan, sonra gene 3 trabzanın sonuncusunun üzerine. Bu şekilde daha iyi sonuç verdi birleştirme. Gene 3 tane trabzanın en sonuncusuna bir deneyin. Bu şekilde birleştirmek mi daha hoşunuza gidiyor, yoksa hep aralara batarak mı? Nasıl güzel duruyorsa örgüde onu kullanın. Gene en sonuncusuna. Şimdi köşeye geldik. 5 trabzan örüyorum. Köşeye birleştirdiğimiz noktaya bir zincir ve tekrar diğer 5 trabzan örüyorum.
Bu şekilde gayet muntazam birleştirme oluyor. Dediğim gibi hem aralara da batabilirsiniz birleştirirken. İsterseniz de bu şekilde, ben bu şekilde birleştirmeyi tercih ettim. 40 adet motif kullandım. 20 tanesi ön tarafta, 20 tanesi de arka tarafta. Şimdi 2 motif ön kısımlar ve 5 sıra. 2, 4, 6, 8, yakadaki 9 ve omuzdaki 10. 10 da burada 20. Arka kısımda 4 sıra ve yüksekliği de 5 sıra. 4, 8, 16 ve 20. Toplam 40 adet. Şimdi buradaki motif şuradaki ense oyuntusunu oluşturuyor. Düz de örsem mutlaka ben önce yakayı kesiyorum, sonra omuzlara devam ediyorum. Omuzları biraz yüksek bırakıyorum. Şurada bir oyuntu olması gerekiyor. Az da olsa şöyle bir oyuntu olması gerekiyor. O yüzden bir motifi hem öne hem arkaya ekleyerek ve omuzu tam ortalayarak, yani şu motif şöyle olmuyor. Bakın normalde şöyle ekleriz, omuz oluşur. Fakat ense ile aynı hizaya gelir. Gerçi küçük örgülerle biraz yükseltebiliriz ama hiç uğraşmaya gerek yok. Bir motif daha ekleyerek hem yaka oyuntusunu oluşturuyoruz, yani ense oyuntusunu, hem yakayı daha bir derinleştiriyoruz, hem de kol oyuğunu da rahatlatmış oluyoruz. Bu bayağı işe yarayan bir detay oluyor örgülerde. Çünkü motifsiz de düz örersek de mutlaka önce yakayı, sonra birkaç sıra sonra omuzları kesmekte fayda var. Şöyle minik oya ördüm. Bittikten sonra sadece şu ek kısımlarına, motifi eklediğim yerlere küçük tomurcuklar ördüm. Yaka kısmına örmedim çünkü şurada ufak bir örgüye ihtiyaç görünüyor. Böyle çok keskin bir çizgisi oluyor bu yakanın. Bu şekilde bırakırsak bu da güzel durmuyor. Önce şöyle göstereyim. Şuraya bir küçük örgü örüyoruz. Yakanın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ötesinden ipi takıyorum. Aynı yere bir sık iğne. Sonra ipi de gene içinde tutarak yanındakine de bir sık iğne. Sonra doluyorum. Yarım trabzan. Bir kere de çıkıyorum. Bu da 2 tane. Yavaş yavaş yükseltiyorum trabzanları. Şimdi 2 tane de ikili trabzan örüyorum. Şimdi tam ortaya geldim. Ortaya 2 kere doluyorum. 1, 2, 3 doluyorum. Gene aynı yere 1, 2, 3 4 tane 3 trabzan örüyorum. Üç kere de çıkıyorum. Sonuncuyu da şimdi şu örgüyü tersine örüyoruz gene. Bu sefer küçülterek ilk trabzana ikili, yanındakine ikili, sonra doluyorum ve bir kere de çıkıyorum. Yarım trabzan, 2 tane ve 2 tane de sık iğne örüyorum.
Şurada sıfırlıyorum ilmek kaydırarak. Bakın şuradaki keskin çizgi, tam köşe çizgisi yumuşadı. Şöyle bir dönüş kazandı. Bakın güzel bir görüntü oluştu. Umarım gözüküyordur az da olsa. Şimdi burada yaptığım şu örgünün ufağını bir tane ense kısmında da ördüm. Şurayı ufak bir örgü. Aynısını buraya da örüyorum. Ense kısmını da güzel bir dönüşle tamamlayalım. Bu küçük olacağı için şurası ortası 1-2 ilmek, fazla değil. İpi bağlıyorum. Aynı yerden bir tane sık iğne örüyorum. Sonra doluyorum. Yanındaki ilmeğe, yani trabzanın üzerine bir tane yarım trabzan örüyorum. Sonra şimdi köşedeyim. Köşeye 3 tane ikili trabzan. Şimdi küçültüyorum. Doluyorum. İlk ilmeğin içerisine, ipliği ben bile burada göremiyorum. Umarım siz görüyorsunuzdur. Bir tane yarım trabzan, bir tane de sık iğne. Gene sıfırlıyorum ve bırakıyorum. Şimdi bu dönüşleri hallettik. Artık sık iğneye devam etmemiz gerekiyor. Buralarda ördüğüm çok ince oyayı daha çok sık iğne olacak, çünkü minik minik de küçük tomurcuklar örüyoruz aralarda. Hafif bir oyası olacak. Modern çizgilerde bir yelek olsun istedim. Çok kalın kalın oyalar örmek istemedim etraflarına. Şimdi devam edelim ve yaka kısmındaki oyayı da bitirelim. Şimdi şu ek kısımlarında ördüğüm tomurcukları uçlarda da, yani tam köşelerde de, dönüşlerde de örüyorum ki bütünlük arz etsin diye. Şöyle ve köşede. Sadece köşelere ve ek yerlerini örüyorum. Şimdi köşedeyim. Yakaya dönüyoruz. Bu şekilde şu ördüğüm örgünün devamı olacak. Köşeye 1, 2, 3 zincir ve hemen dibine, yani sık iğnenin dibine bağlıyorum. Sonra bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3. Gene köşedeyim. Bir sık iğne daha aynı yere. 3 zincir hemen dibine. Yani boşluğa değil, sık iğnenin üzerine batıyorum ve devam ediyorum. Şu iplikleri de devam ettirelim örmeye. Sık iğnelerle motifin ek yerine, yani ek yeri dediğim örgüyü ördüğümüz yerde zaten ek yeri, oraya kadar sık iğnelerle örüyorum. Sık iğnelerle örgünün tam ortasına geldim. O küçük örgü örmüştük köşeye. Oraya 3 zincir ve sık iğnenin şöyle 2 ipliğini alarak ilmek kaydırarak bağlıyorum. Gene aynı yere bir sık iğne, 3 zincir, gene sık iğnenin 2 ipliğini alıp ilmek kaydırıyorum. Bir tane daha, 3 tane olacak. 3 zincir ve devam ediyorum. Her
trabzanın üzerine bir tane sık iğne örerek diğer ek yerine kadar devam ediyorum sık iğnelere. Bakın çok güzel bir dönüş yakaladık. Gene iki motifin birleştirme yerine geldim. Tam ortadaki ilmeğe bir sık iğne. Biraz yakından göstereyim. Belki anlaşılmamış olabilir. 1, 2, 3 zincir. Şuradaki sık iğnenin iki ipini alıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Aynı boşluğa bir sık iğne daha, 3 zincir, gene sık iğnenin iki ipini alıp ilmek kaydırıyorum. Gene aynı boşluğa üçüncü sık iğneyi örüyorum. 3 zincir, gene iki ipini alıyorum ve 3 tane tomurcuk örüyorum. Sadece ek yerlerine. Bir de köşelere. Gene sık iğnelerle örmeye devam ediyorum. Şimdi buradaki şu dönüşü sağlayan yaptığım örgü ipten ipe çok değişir. Bu ipte hangi sayı denk geliyorsa o kadar ördüm ve bunu yakaladım. Siz farklı farklı sayılarla da yakalayabilirsiniz. Mesela aynı arttırmayı yaparsınız ama ipiniz, eliniz ya da ipin cinsi farklılık yaratabilir. Fazla gelebilir bu ilmek sayısı ya da az gelebilir. Önce bir örün. Bakın güzel bir dönüş sağlıyorsa tamamdır. Ama şöyle biraz kasıyorsa ya da çok ayrık kaldıysa hemen sökün. Hiç üşenmeyin. Hangi ölçüde, hangi sayıda yakalarsanız bu güzel dönüşü o sayıya göre diğer tarafları da örersiniz ve güzel bir örgü olur. Yani benim burada yaptığım sayıyı baz alın ama güzel durmazsa bilin ki mutlaka elden ele fark ediyor, ipten ipe fark ediyor. O yüzden bu farklılıkları da kendi ölçünüze göre düzelterek devam edin örgüye. Şimdi diğer ek yerine kadar gene sık iğnelerle devam ediyorum. Bu şekilde yakayı bitiriyorum. Zaten diğer kenarları da örmüştüm. Bir de şu kol ağzını yapmışım, kol oyuğunu. Bir de burayı öreceğim. Burayı bırakmıştım. Şimdi bunları ördükten sonra yelek tamamlanıyor. Ve görsellerini hazırlayacağım. Tam şu köşeye denk gelen enseye de küçük küçük örgüler yapmıştık. Tam ek yerine denk gelen köşeye de aynı şekilde tomurcukları ördüm. Burada da öreceğim. Sonra geleceğim. Şurada yaptığım o küçük örgünün de gene burada yaptığım gibi ve devam edeceğim. Diğer taraflar zaten örülmüştü. Bir de bu kolun etrafını ördükten sonra yeleğin örgüsü bitiyor. Şimdi hemen görsellerini de hazırlayayım. Bir iki fotoğrafta videonun sonuna eklerim. Bir tane kordon örüyorum. Yaka kısmını birbirine bağlamak için. Uçlarına birer tane boncuk takarsam yeterli. Siz isterseniz püskül de takabilirsiniz ya da düğme kullanabilirsiniz. Yeterli uzunlukta zincir çekeceğim. 45 santim zincir çektim. Yeterli bence. Bir boncuk daha ekliyorum diğer ucuna. Hemen yanındaki zincire ilmek kaydırarak bağladım. Zincirin tamamını ilmek kaydırarak örüyorum diğer başa kadar. 45 santim ya da 50 santim ne kadar istiyorsanız ya da daha da kısa olabilir. Ne kadar kordon görüntüsü, fiyonk görüntüsü istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz.
34-36 beden için oldu bu yelek. Biraz ufak, daha büyüğünü yapmak isterseniz motif sayılarını arttırabilirsiniz. 2'şer tane değil, 3'er tane olabilir. Arka sıra 4 motif değil, 5 olabilir, 6 olabilir. Bir de aynı ölçülerde olmuyor tabii ki. Herkesin eline göre değişiyor. Ben motif ölçüsünü vereyim. 11 santim. Eni boyu motifin tam 11 santim. Siz de 11 santim olarak 40 tane motif üzerinden örmek isterseniz ve 34-36 örmek isterseniz ölçü bu. Tabii ki arttırabilirsiniz. Daha fazla azaltamazsınız ama çocuk için olabilir. Çocuk için de daha ince, daha küçük tığ kullanabilirsiniz. Ya da bu motiflerden daha ufak motifler yapabilirsiniz. Ya da başka bir motifle yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın.